Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan peynirli katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru iyice yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru tezgaha aldıktan sonra 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri tavanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladım. Üzerini streçle kapatıyorum. 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim. Bezeleri kenara alıyorum. Üzerinin kurumaması için üzerini kapatıyorum. Açarken oklava kullanacağım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Yeteri kadar açtım. Çok fazla aman aman ince açmanıza gerek yok. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 150 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Yoğunken, hafif ılıkken kullanıyorum. İç harcı için ben peynir kullandım. Dilerseniz patatesli olarak da yapabilirsiniz.
Kullandığım peynir biraz yağlı, biraz da yağsız lorla karıştırıp o şekilde hazırladım. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra çok az yağ sürüyorum tekrardan. Daha sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İlk defa deneyenler için bir tane daha hazırlıyorum. Hamur yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Fırça yardımı ile her yerine değecek şekilde sürüyorum. Daha sonra peynir serpiştiriyorum. Ben biraz az kullandım. Dilerseniz daha çok peynir kullanabilirsiniz. Katmeri hazırladıktan sonra içerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra yaklaşık bir 20 dakika dinlendirirseniz katı yağ tamamen donacaktır. Çok az undan destek alarak merdane yardımıyla açabilirsiniz. Tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Çok da inceltmiyorum. Katmerlerin hepsini açtım. Bir sofra bezinin üzerine aldım. Masada bırakmayın. Hamur kendini masada salabiliyor. Tavayı iyice ısıttım. Biraz sıvı yağ sürdüm. Katmeri yerleştirdim. Tekrardan üzerine sıvı yağ sürdüm. Yavaş yavaş kızarmaya başladığı zaman çeviriyorum. Katmeri ben kontrollü çevire çevire pişiriyorum. Hem içerisinin kat kat oluşu hem de dışarısının güzel bir şekilde kızarmasını sağlıyorum. Çevire çevire piştiği zaman ısı içerisinde çok güzel bir şekilde dağılıyor. İçerisi kat kat tel tel ayrılıyor. İsterseniz bu tarifi sadece un, su, tuz ile de yapabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Katmerlerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra doku testi yapıyorum. Kat kat tel tel ayrılıyor. Peynirli olduğu için de çok lezzetli oluyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.